Değerli izleyicilerimiz, Brandenburg'da yaşanan bir otobüs kazası haberiyle devam ediyoruz. Brandenburg'da 9 kişi bir kaza sonucunda yaralandı. Polis departmanı sözcüsü yapmış olduğu açıklamada Brandenburg yakınlarındaki bir otobüsün kazası sonucu 9 kişinin ağır şekilde yaralandığını ifade etti. Toplam yaralı sayısı hakkında henüz kesin bir bilgi veremedi. Hafif yaralı durumda olanlar olay yerinde sağlık ekiplerince tedavi edildi. İtfaiye sözcüsüne göre kaza sabah saat 10 gibi meydana geldi. İtfaiye sabah saatlerinde 6 helikopter ve 67 acil durum aracıyla olay yerine geldi. Otoyol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Evet değerli izleyicilerimiz, görüyorsunuz bir trafik kazasına 6 tane helikopter, 67 acil durum aracı geliyor. Bildiğiniz üzere içinde bulunduğumuz şu günlerde ana vatanımız adeta cayır cayır yanıyor. Ormanlarımız kül oluyor. Ormanlardaki canlılar hayatını kaybediyor ve çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybediyor. Maalesef sebebi konusunda tabii ki araştırmalar yapılacaktır. Sebepleri konusunda adli makamların yapacağı açıklamalar tabii ki bize bu yangınların nasıl çıktığı konusunda bilgiler verecektir. Bu başka. Şimdi aynı anda ülkemizin pek çok noktasında, özellikle de turizm noktalarında böylesine yangınların meydana geliyor olması tabii ki kafalardaki soru işaretlerini de arttırıyor. Türkiye'nin şu anda pek çok kentinde 3 ay boyunca ormanlara girişler yasaklanmış durumda. Saygıdeğer izleyicilerimiz, ben aynı anda böylesine ciğerlerimizi yakan olayların meydana gelmesinin birer tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Ve işin enteresan tarafı, Türkiye'de böylesine üzücü olayları biz izlerken birileri hala siyaset peşinde koşuyor. Terör örgütü PKK'nın arka bahçesi olan siyasi partiden şu ana kadar en ufak bir açıklama bile yok. HDP'den bahsediyorum. Birileri yine siyaset adına, yani bu olayı yine siyasete taşıyıp insanların hayatı yok olurken, milyonlarca ağaç, canlı yok olurken bu işten oy kapmanın peşine gidiyor. Eksiklikler yok mu? Var tabii ki. Ama şu anda siyaset yapma zamanı değil. Ben yine görüyorum bizim yayınlarımızda, videoların altında bu ve benzeri konuları konuştuğumuzda, arkadaşlar, eksiklik var tabii ki. Hiç kimse yok demiyor. Ama öyle ahlaksız, öyle belden aşağı vuranlar var ki orada evini, barkını, canını, sevdiğini yitiren insanların acısını umrunda bile değil. Oy devşirmekten ya da bir siyasi partiyi karalamaktan başka hiçbir amaçları yok. Vicdanları kurumuş. Onların vicdanları çok önceden yanmış. Görüyorsunuz görüntüleri. Ne kadar acı bir tablo. Ne kadar üzücü bir tablo. Bir konuyu da değinmeden geçemeyeceğim. Bakınız değerli izleyicilerimiz. Bodrum'un Güvercinlik bölgesinde bir otel. Bundan yaklaşık 6 yıl önce otelin şu anda bulunduğu noktada bir yangın çıktı. Bu yangın sonucu yine milyonlarca ağaç, yüz binlerce ağaç yandı, kül oldu. Ve orada, o dönemde çok iyi hatırlıyorum ben, şu tartışma yapıldı. Dediler ki burası turizm bölgesi, birileri burayı bilerek yaktı, buraya göreceksiniz otel yapacaklar dediler. Bunların hepsi var sosyal medyada.
O dönemde bölge orman müdürü çıkıp şunu söyledi. Dedi ki biz böyle bir şeye izin vermeyeceğiz. Hemen bölgenin fidanlar dikilerek yeşillendirilmesine geçilecek dendi. Ancak gelin görün ki sadece 2 yıl sonra değerli izleyicilerimiz şu anda otelin yandığı, otelin etrafı yanıyor görüyorsunuz. Bu yanan bölge işte bu oteli yaptılar. Ne kadar üzücü bir durum değil mi? Yanan yer ağaçlandırılmadı. Otel yapıldı. Bugün ise o otel tahliye ediliyor. Ne kadar düşündürücü ve bana soracak olursanız da bu kadar canlı yok oldu, ağaçlar yok oldu. Tabii ki ilahi bir adalet var. Bu olay için söylemiyorum ben. Bu otelin yandığı bölgede 2 tane otel yapıldı. Ya yok buraya biz otel yaptırmayız, yok şunu yaptırmayız dediler. Ve sonra da bu otelleri buraya diktiler. Değerli izleyicilerimiz, biz ne otel düşmanıyız ne de sermaye düşmanıyız. Ancak doğayı, dengeyi bu tür yatırımlarla bozmak vicdani değil, ahlaki değil, dini hiç değil. Milyonlarca canlı yok oldu gitti, yandı kül oldu. İnsanlar hayatlarını kaybettiler ve bu acıların üzerinden birileri rant kazanmaya çalışıyor, birileri para kazanmaya çalışıyor. Kıymetli izleyicilerimiz, bu bir vicdansızlık. Para kazanmak için o ağaçları belki de bilmiyoruz. Bu oteller yapılmadan önce bilmiyoruz biz. Belki birileri yaktı. Ben bilemem. Bunlar sadece düşünceler. Şu anda memleketimizin dört bir yanında yüreğimiz yanıyor. Her yerden, özellikle Akdeniz bölgesinde her yerden yangın haberleri alıyoruz. Marmaris'ten, Bodrum'dan, Mersin'den, Adana'dan, daha pek çok noktadan. Bunları hepsini tek tek sayarak başınızı ağrıtmak istemem. Bu tablo, bu görüntü ne kadar acı değil mi? Ama bu acının üzerine birileri para kazanmak için elini ovuşturuyor. Bu acının üzerinde elini ovuşturanlar var. Yazık, günah. Yapmayın, etmeyin. O oteller, o turizm noktaları bir gün sizin mezarınız olur. Bakın, o otelin olduğu yerde daha önce ağaçlar vardı. Yandı burası. Oteli yaptılar. Bugün o oteli tahliye ediyorlar. Yazık, günah. Yapmayın. Şimdi bunu takip edeceğiz. Belki 3-5 yıl sonra bu yanan otelin etrafında yok olan ağaçların etrafına belki başka oteller yapacaklar. Bilmiyorum. Çünkü geçmişte de bu söylendi. Yok dediler. Ama otel yaptılar. Şimdi insanlar çocuklarını kaybetti, yakınlarını kaybetti, hayvanlarını kaybedenler oldu. Evini, barkını, mahalleler yok oldu gitti. Bu acının üzerinden hesap yapmak vicdansızlıktır, ahlaksızlıktır. Yapmayın, etmeyin. Artık şu bina yapma işine bir dur deyin kardeşim. Şu Türkiye'de bina yapma işine bir dur deyin. Vicdanlı yapın bu işi. Nereye kadar? Nereye kadar kardeşim ya? Nereye kadar? Orman kalmayacak. Orman kalmayacak, otel yapılacak diye. Yani bir 300-500 euro kazanacaksın diye orman bırakmayacaksın be kardeşim. Şuna inanın. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Bu bölgeyi çok iyi bilen biriyim ben.
Bu otelin yandığı bölgeyi. Bu otellere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, Türkiye'de yaşayanların çoğu gidemiyor zaten. Yani Türkiye'deki vatandaşa da bir faydası yok. Niye? Çok pahalı. Hele bu koronavirüs döneminde çıldırmışlar. Çoğu zaten yurt dışında yaşayanlar ya da yabancılar, bu otellere gidenler. Tabii ki Türkler de var. Türkiye'de yaşayan ayrı bir şey. Ama ufak bir kesimi. Yani bu otelin buraya dikilmesinin bu otelin sahibine tabii ki büyük katkısı var. Bunun o bölgede yaşayana bir faydası yok. Orada çalışıyordur belki birileri, o başka. Yok. Bu kadar ağaçlar yandı, kül oldu. Sen bu ağaçların yok olan bu ormanın üzerine geldin, otel yaptın. Bugün de oteli tahliye ettim. Bak, yangın var. Ne kadar üzücü bir durum. Ciğerimiz yanıyor. İçimiz yanıyor. Milyonlarca hektar yok oldu, gitti, kül oldu. Bu para hırsı nedir arkadaş? Bu çıldırmışlık nedir? Yazık değil mi? Şu anda bu görüntüleri izlerken benim içim yanıyor. Yazık. Bu işin arkasında, yani bu yangınları çıkartanlar ya da tabii ki adli makamlar en doğru kararı verecektir, ayrı bir şey, ama aynı anda bu kadar yerin yanmasının ben tesadüf olabileceğine çok ihtimal vermiyorum. Her şey olabilir. Çok iyi araştırılması gerekiyor. Bir de biz ülke olarak ne kadar bu yangınlara hazırlıklıyız? Ne kadar? Bunun da sorgulanması gerekiyor. Çok sıcak bir iklim, Akdeniz iklimi. Yanıyor, cayır cayır. Daha önce her yıl defalarca yangınlar oldu. Biz gerekli teknik teçhizat, insan gücümüzle ne kadar hazırız, bunun da bir kez daha sorgulanmasında fayda görüyorum. Bakın, siyaset falan yapmıyorum. Yanan ağaçları için konuşuyorum. Bundan sonra o ağaçlar yanmasın diye konuşuyorum ben. Yanarsa da zamanında söndürelim diye konuşuyorum. Bunun siyasetle falan bir alakası yok. Ben ne otelciyim kardeşim, ne oraya otel yapacağım, ne de siyasetçiyim ben, ne de siyasete gireceğim. Ben memleketimin bir karış toprağı için canını verecek olanlardanım. Bir ağacı için canını verecek olanlardanım. Yazık değil mi? Memleketimin börtüsü böceği yanıyor, insanı ölüyor. Bu siyaset yapmak mıdır? Konuşunca da birileri bizi aforoz ediyor. Diyor ki ya kardeşim, bu siyaset falan değil. Canımız yanıyor, yanıyor. Bak, diri diri insanlar öldü, vatandaşlarımız öldü. Diri diri yandılar, canlılar öldü, ağaçlar, hayvanlar. İnsanlar bütün evini, barkını, her şeyini yitirdi.